Bugünden itibaren 40 gün sürmesini planladığım Avrupa gezime başlıyorum. Peki İngiltere'de nasılmış fiyatlar, görmek ister misiniz? Hem de Londra'da. Şu harika değil mi ya? İnsanlar ülkenin en kalabalık metropolünde bisikletle ulaşımlarını sağlıyorlar. Kocaman bir tane kahve aldım. Sadece 3.40. Neden sizi ilk başta Kraliyet Sarayı'na, sonra da parlamento binasının olduğu yere getirdim biliyor musunuz? Neredeyse özel olmayan hiçbir müzeye para ödemiyorsunuz. Mesela bütün dünyanın ülkelerinden insan var gerçekten. 15 pound'a sınırsız istediğin kadar yemek yiyebiliyorsun. Oturmazsan götürürsen sadece 8 poundmuş. Niye aldım bu önlemi? Kapkaç çok fazladır. Buralar çok güzelmiş ya. Gerçekten hiç. Nasıl metropol abi bu? El yapımı patates kızartması 5.99. Karidesler, kalamarlar 15 sadece. Gerçekten şaka gibi. Sadece 2016 yılında Harry Potter'ın İngiltere ekonomisine katkısı 4 milyar dolarmış. Hindistan'dan tutun Yeni Zelanda, Güney Afrika, Avustralya, Atlantik ve Pasifik'teki birçok ada ülkesini sömürmüşler. Size iyi seyirler, bana da keyifli yolculuklar olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Nasılsınız? Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Aylar sonra özellikle Instagram bir hayalin peşinde hesabını takip edenler bu yaz yaşadıklarımı ve maceralarımı pek tabii ki canlı canlı orada daha hızlı bir şekilde görmüştür. Asya'dan döndükten sonra neredeyse hiç gezmedim. Günlerce kilo almakla, psikolojiyi toparlamakla, enerjiyi toparlamakla uğraştım ve bugünden itibaren 40 gün sürmesini planladığım Avrupa gezime başlıyorum. Bugün yolculuğumuz İngiltere'nin başkenti Londra'ya olacak ve akabinde İrlanda, Galler, İskoçya gibi ülkeleri gezeceğiz. Sonra İtalya'ya gideceğiz. İtalya, İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsviçre gibi şahane ülkeleri gezeceğiz. Ve bugünden itibaren sizlere her zaman yaptığım gibi çok güzel gezi rehberleri, bilgi, deneyim ve tecrübe odaklı kapsamlı şeyler ve her videoda yaptığım gibi yine mesajları vereceğim, ülkeleri kıyaslayarak birbirine bağlayabileceğim kapsamlı bir gezi rehberi yapacağım. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yolculuğumuz başlıyor. Bu heyecanı sizlere seslenmeyi özlemişim. Dünyanın nerelerine sizlere götürdüm ama bu seferki yolculuğumuz daha yakın bir yere, İngiltere'den başlıyor. Size iyi seyirler, bana da keyifli yolculuklar olsun. Havalimanındayım. Hemen yolculuğumuza başlatacağım. Çok uzatmayacağım konuyu. Burası devasa bir havalimanı. İstanbul Yeni Havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi ama en pahalısı. Bak, bu videonun başında size böyle şey söylemeyecektim ama çok sinirlendim, çok kızdım çünkü. Sebebi de şu. Yabancılar bile dünya kadar yorum yazmış, biliyor musunuz? Hani yazın Türkiye'deydim komple ve insanlar bile sürekli, turistler Türkiye'ye gitmemek için 5 sebep. Türkiye neden çok pahalandı? Türkiye'ye işte şundan dolayı gitmenin geneldeki en odak noktası para. Ve bunu canlı canlı ben de bu yaz boyunca gördüm. Gerçekten fiyatlar çıldırmış. Ben Asya'da, Japonya'da falan para harcamıyormuşum. Şu an daha iyi anlıyorum. Ve şu havalimanı, iddia ediyorum, dünyanın en pahalı havalimanlarından bir tanesi. Bir tarhana, ek parça ekmek ve suya 15 euro verdim. Yazık. Böyle insanları kaçırırız. Böyle yapmamak lazım diye düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi yorumlara yazın ama bu insanları bir kere kazıklarız. Turistleri bir daha da gelmezler. Dünyayı gezen bir kardeşiniz olarak videonun başındaki en değerli yorumumu yapmış olayım. Kapıya doğru gidiyorum. Gerçekten çok büyük havalimanı. Yani bir yerden bir yere gitmek 15-20 dakika sürüyor. Uçağı kaçırmak üzereyim. Birazcık içim geçmiş, dalmışım. O yüzden üzerimdeki o seyahat yorgunluğu hala geçmemiş sanırım ama geliriz. Birkaç güne kendimize geleceğiz. İnancım tam. Kapımıza gidelim bakalım. Birazdan gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncelikle sizlere bu videomun sponsoru italki'den bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar gittiğim 100'den fazla ülkede binlerce tecrübe, gözlem ve deneyimlerimi aktardım. Bunları yaparken en büyük özgüven duyarak hareket ettiğim şey tabii ki İngilizce bilerek bu maceralara atılabiliyor olmamdı. Bu sayede hem korkularım azaldı hem de neredeyse hiçbir tereddütüm kalmadan dünyanın dört bir yanını İngilizce bildiğim
deneyim için rahatça gezdim. Ben kendi alanım olan dünyayı gezmek üzerine İngilizce bilmenin öneminden bahsetsem de aslında günümüzün dünyasında bu bir zorunluluk. Yani dil bilmek artık bir başarı değil, çağımızın gerekliliği ve her alandaki insanlar için de olmazsa olmaz. İşte bu yüzden italki ile 30.000'den fazla öğretmenle ana dillerinde eğitim alıp başlangıç seviyesinden en üst seviyeye kadar dil bilginiz fark etmeksizin birebir dil becerileri dersleri alarak dilinizi geliştirebiliyorsunuz. Ki hatta sizin dilinizi bilen öğretmenler tercih ederek de dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden eğitmenlere bağlanarak kendi esnek programınıza göre hem dinleme hem de konuşma becerilerinizi geliştirecek şekilde dersler alabilirsiniz. Nasıl mı? Hadi gelin italki'de birlikte bir eğitmene bağlanıp sohbet ederek İngilizce pratik yapalım. Last year I had a world trip. Started in Thailand and then Singapore, Malaysia, Bali, South Korea, Japan, and then Europe. Now I'm back home at the moment, finally. I've been to your wonderful country. Oh, really? Where? Istanbul, Cappadocia, Antalya. Are you from Istanbul? Nope, I'm living in the Mediterranean coast city which is called Fethiye. Gördüğünüz gibi dünyanın öbür ucundaki eğitmene bağlanarak gayet kolay bir şekilde İngilizce pratiği yaptım. Ben konuşma üzerinde ders alsam da dilerseniz İngilizcenin diğer tüm alanları içinde dil becerilerinizi geliştirecek özel dersler alabilirsiniz. Aslında sadece İngilizce değil, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca gibi 150'den fazla dilde de italki'den dersler alarak siz de kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca bir diğer en güzel yanı italki'de abonelik sistemi olmadan tamamen ders başı ödeme sistemine göre ödemeler yapabiliyorsunuz. Siz de hemen italki'yi kullanmaya başlayabilirsiniz. Hatta Deniz kodunu kullanarak ilk dersinizde $10 harcadığınızda ekstra $5 kredi alabilirsiniz. Zaten hem bu indirim kodlarını hem de linkleri açıklamaya bırakıyorum. Oradan inceleyip siz de kendinizi geliştirerek dünyanın kapılarını ardına kadar açabilirsiniz. Hadi gelin gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Benim uçağım 7:50'de Londra Heathrow A11 kapımız. Gidelim. İngiltere'ye giderken bilmeniz gerekenleri hızlıca söyleyeceğim. Çünkü Schengen vizesinden yani Avrupa Birliği ülkelerinden biraz farkı var. Mesela havalimanına ilk geldiğinizde İngiltere'deki tüm uçuşların olduğu bir alan var. Oraya giriyorsunuz ve tek tek pasaportlarınızı önce bir güvenlik sisteminden geçirip kontrol ediyorlar, vize sisteminden. Sonra sizin check-in yapacağınız alana iletiyorlar. Mesela Schengen ülkelerine giderken böyle bir şey görmezsiniz. Bir de arkamda görüyorsunuz birçok uçak buradan kalkacak dünyanın dört bir yanına ve X-ray yoktur ama İngiltere'de var, aynı Amerika gibi. Daha check-in'inizi yaptıktan sonra başlayan bu güvenlik kontrolü uçağa bindiğinizde devam ediyor. Bir kere daha aranıyorsunuz. Aklınızda bulunsun ve İngiltere'ye giderken her daim kesinlikle otelinizi sorarlar ve dönüş biletini de görmek isterler. Daha anlatacağım çok şey var. Yani bugünden itibaren siz yine bu dünya turumun Avrupa kısmını iyi izleyin. Birçok şey öğrenirsiniz. Size daha ben Interrail'lar, ülkeleri gezerken 1 euroya 1 pound'a nasıl bilet alacaksınız? Bunları da Avrupa'yı gezerken anlatacağım. O yüzden fasten your seatbelt and ready to take off. Bir de ben 3 aydır dinleniyorum. O yüzden video çekmeyi resmen unutmuşum. Konuşmayı falan beceremiyorum. Tuşa basarken GoPro'da hatalar yapıyorum. Ayarlarını bilmiyorum. O yüzden sürçülisan edersem affola, baştan söyleyeyim. İnsan pek tabii ki dinlendikten sonra böyle bir durduğunda o alışkanlıkları ve özellikle bu işi yaparken, gezerken ki pratikliklerini kaybediyor. Bazen hani bugün şeyi hissettim. 2 elim bir pabuca zor sığdı mıydı? Neydi o tam? Bu kadar bak. Yani saçmalıyorum, düşünün yani. Uçağa geldik. Kapımız A11. Artık havalimanı en sonuna koymuşlar bizi. Çok güzel, çok ferah havalimanı ama iyi. Yalan yok. Gidiyoruz bakalım. Çok büyük bir uçakla yolculuk yapacağız. Uçak tamamen dolu, hatta overbook olmuş. Yani şöyle birçok havayolu şirketinin yaptığı gibi fazladan bilet satmışlar. Böyle olunca da ya size para vermeleri gerekir ya da bir sonraki uçuşta business uçarsınız. Böyle bir sürü haklarınız var. Aklınızda bulunsun. Bunların hepsini de ben blogda da anlatmıştım. Okursanız rahat rahat hem haklarınızı bilirsiniz hem de dünyayı gezebilirsiniz. Çok basit şeyler aslında. Biraz araştırmak lazım sadece. Benim koltuğum 46C. Şöyle büyük bir uçakla uçmayı özlemişim.
kahvaltı geldi. Böyle börek ve yumurta var. Şurada yoğurtlu bir şey var. Zeytin, peynir, küçük tabağın içerisinde çay. Avrupa semalarında ilerliyoruz. Yolun yarısı bitti. Ve Londra'dayız. İndik. Yolda hep uyumuşum. Bir kahvaltıya kalktım, o kadar. Cam kenarı da olmadığı için tek manzara izleyecek bu durumum olmadı. Ben de uyudum. Enerjiyi topladım. Şimdi gümrükten geçip kendimizi Londra'ya atabiliriz. Bu indiğim havalimanı Heathrow. Londra'da 4 tane 5 tane mi ne havalimanı var. Böyle güzel büyük bir metropol kentlerinde zaten farklı yerlerde havalimanları olur ki nüfusları rahat dağıtıp ona göre en uygun havalimanını seçersiniz. Bu çok güzel bir aslında fırsattır. Paris'te de aynısı var mesela. New York'ta da. 8 milyonluk bir metropol burası ve havalimanları böyle çok lüks değil. Birkaç havalimanına da önceden inmiştim. Bu benim 3. kez İngiltere'ye gelişim zaten. İlk izlenimini size aktarmak istedim. Hava serin şu anda. Pek muhtemelen birçok zaman şanssızlık peşimizde olacak ve hava bulutlu, yağışlı, kapalı olacak. Buna alışık bir şekilde buraya geldim. Önce gümrükten geçeceğim. Sonra da bagajımı alacağım. Cem Yılmaz'ın skeçlerinden biri gibi oldu. Ben bütün bildiğim kelimeleri kullanmaya çalışmak istiyorum. Adamın umurunda bile olmadı. Parmak izi verdi, damgayı vurdu ve İngiltere'ye giriş yaptık. Havalimanından şimdi bagajlarımızı alıp Londra'nın merkezini gezmeye başlayabiliriz. Böyle tatlış bir orta karar havalimanı. Şu anda Londra'nın tam merkezindeyim. İleride Buckingham Sarayı var ve Hyde Park gibi en önemli yerler var. Ben buraya bir turla geldim arkadaşlar. Asya'da çok fazla yorulmuştum. Bundan sonraki birkaç gezimde daha rahat gezeyim ve İngiltere'ye, özellikle Birleşik Krallığa geldiğimde daha önceden birçok şeyi zaten biliyordum ama güzel bir rehberle bu güzel ülkeleri yerinde incelemek istedim. Size de böyle daha kapsamlı videolar yapmak istedim. Bunu baştan söyleyeyim çünkü sonraki bölümlerde kulağımla kulaklığı gördüğünüzde pek tabii ki bu kulaklıkta deniz neyin nesi diyeceksiniz. Şimdi bu benim İngiltere'ye 3. gelişim. O yüzden ülkeyi ve şehri çok iyi biliyorum. Çok iyi gezilecek yerleri blogda da yazdım. Ve şu anda şehrin tam kalbinde müzeler bölgesine çok yakın bir yerdeyiz. Buraya indik. İngiltere'nin en değerli kenti Londra'nın sokaklarını dolaşmaya başlayalım bakalım. O kadar kozmopolit bir şehir ki dünyanın dört bir yanından farklı yüzler ve renkler görebiliyorsunuz. Zaten İngilizlerin de yaşadığı yer değil Londra. Daha çok göçmenlerin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanların yaşadıkları yer ve bunu daha merkeze iner inmez hissediyorsunuz. Çok da güzel korunmuş yerleri var bu arada. Hem tarih anlamında hem metropol bir kent olarak. Geçen sene de İskandinav ülkelerini böyle turla gezmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü bazen insan bir yerlere giderken plan yapmaktan yoruluyor ve hazıra konmak güzel geliyor. Şu an çok rahatım. Çok güzel bir hava var. Çok temiz, güzel, şık bir kentteyiz. O yüzden bunun mutluluğu da var. Birleşik Krallık 4 ülkeden oluşuyor. Bunlar İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya şeklinde. İngiltere'nin bayrağı o maçlarda gördüğünüz bayrak tasarımıyla Birleşik Krallığın bayrağı bile farklıdır. O yüzden bu gezide bir de İrlanda'yı koyarak gezeceğim. İrlanda'ya da mesela Schengen'le gidiliyor normalde. Ama İngiltere'ye gelmişseniz ve İngiltere vizeniz varsa İngiltere'den İrlanda'ya da geçebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir detaydır. Aklınızda bulunsun. Normalde İrlanda Schengen ülkesidir. Bunu baştan söyleyeyim ki böyle gezilere geldiğinizde en azından rota çıkarırken vize anlamında bilgi sahibi olursunuz. Buradan gezimize başlayalım bakalım. Havalimanından bir saatte buraya ulaştık. Otobüs, tren her şeye vardı da çok rahat bir şekilde gelebiliriz. Burası neden önemli? Çünkü arkamdaki saray Buckingham Sarayı. Yani kraliyetin 1 numaralı kişisinin sarayı. Tabii ki 2, 3 diye böyle gidiyor. Farklı saraylar da var ve bir alttan gelen 2. ve 3.
sarayda kalacak şekilde planlama yapılıyor ve kraliyet ailesinin bu malları bir fon altına tutuluyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü İngiltere'de kralı ve kraliçeyi, şu anki kraliçeyi çok seviyorlar. Daha çok halkla iç içe olduğu için seviyorlar ve bunu neredeyse yaşamlarında da görebiliyorsunuz. Yani burada birçok kez krala veya kraliçeye denk gelebiliyorsunuz. İnsanlar çok küçük bir konvoyda ülkelerinin kralını, kraliçesini görebiliyorlar. Sadece 3 tane, 4 tane arabayla. Ve bu daha çok halkla iç içe olduklarını göstermek için, bakın biz sizin her zaman yanınızdayız, gözünüzün önünüzdeyiz demek için bir nevi aslında bütünleşme. Niye İngiltere krallığı ve kraliçesinden başladım? Çünkü burası güneş batmayan bir ülke. Düşünün, zamanında 30 milyon metrekarelik bir alana hükmetmişler. Şu anda 110 bin metrekarelik bir araziye hakimler ve Hindistan'dan tutun Yeni Zelanda, Güney Afrika, Avustralya, Atlantik ve Pasifik'teki birçok ada ülkesini sömürmüşler. Akabinde Fransızlar, Hollandalılar, Portekizliler, İspanyollar derken onlarla olan mücadelelerde savaşlar olmuş. İşte yaklaşık 400 yıllık bu kraliyet ailesinin günümüzde de hala en değerli binası olarak Londra'nın merkezinde geziye başlayacağınız noktada burası olarak biliniyor. Bu benim dediğim gibi birçok kez Londra'ya geldiğim için bildiğim yerler olduğu için size şöyle bir öneride bulunacağım. Açıklamaya yine bütün gezimi, blog yazılarımı, hangi bölgede kalmanız gerektiğine kadar hepsini aktaracağım. Yine Güney Kore'de, Japonya'da, Tayland'da, Endonezya'da yaptığım gibi. Böylece buralara gelmeden önce planlama anlamında gezilerinizi en azından organize edersiniz. Burada en güzel şeylerden bir tanesi de hemen ileride Hyde Park var. Ama bu bölgeler özellikle şurada ileride aşağıda Chelsea bölgesi var. Kallavi dediğimiz abilerin daha çok Arapların ve oligark Rusların para harcadıkları yerler. Buralarda daha çok Londra'da yaşayan İngilizleri göremezsiniz. Burası da birçok ülkede olduğu gibi başka ülkelerin zenginlerinin gelip para harcadıkları yerler olarak biliniyor. Bakın o kadar güzel bir kent ki her yerde park görebiliyorsunuz. Her yerde devasa meydanlar var. Google haritalardan girdiğinizde de zaten bunu anlarsınız. Ve insanlar böyle devasa bir metropolde bisikletleriyle dolaşabiliyorlar. Bunu Londra'nın her yerinde bir şekilde görebilirsiniz. Ve isterseniz de birçok yere metro ile kredi kartınızla ödeme yapıp anında binip gidebiliyorsunuz. Dünyadaki en düzenli park ve şehir dengesi anlamında söylüyorum. Güzel metropollerden bir tanesi bu. Benzerini size Tokyo'da da söylemiştim. Ama yaşamak anlamında bu dengeyi kurabilmiş nadide yerlerden birisi bence Londra. Mesela New York demem bunun için. O yüzden Londra yaşanacak 20 kentten bir tanesi olarak da biliniyor. Bak bunu diyorum işte. Mesela insanlar böyle farklı farklı ülkelerden detayları görebileceğiniz yüzler görürsünüz. Bak adam mesela yerel kıyafetini giymiş dolaşıyor. Hindistan'daki Sikizm dininin üyesini görürsünüz. Sarıklarıyla dolaşıyordur. Bunu bütün videolarımda göreceksiniz. Londra videolarımda özellikle. O yüzden dünyanın en kozmopolit yeri olarak biliniyor dedim ya. En büyük sebebi bu. Tabii ki güneş batmayan ülke olmasından dolayı da birçok dünyanın dört bir yanındaki ülkeden insanları da buraya getiriyorlar zamanında. Bu da farklı kültürlerin, etnik kökenlerin karmaşası da oluşuyor. Böyle bir yer olacak İngiltere. Hindular var mesela, görüyor musun? Bu alınlarına şeyleri koymuşlar, bindilerini. Bindiyle geziyor. Bisikletle gezebiliyormuşsun, 25 pound. Modern rikşalar bunlar. Birçok metropolde görebiliyorsun. 25-30 pound'a senin böyle şehrin merkezinde dolaştırıyorlar. Londra'da dünyanın en büyük müzeleri var. Açıklamaya hepsini teker teker bırakacağım yazılarıyla beraber. En güzeli de toplum bunları görsün, para vermesinler, ücretsiz herkesin hakkıdır dedikleri için neredeyse özel olmayan hiçbir müzeye para ödemiyorsunuz. Mesela Londra Doğa Tarihi Müzesi, Victoria ve Albert Müzesi, British Museum, bunların hepsi yan yana zaten. Hemen şuranın aşağısında bulunuyor. Hiçbirine para vermezseniz ama çok sıra olur. Bugün günlerden pazar olduğu için girmem çok zor. Muhtemelen bir sonraki bölümde o müzeleri size göstereceğim. Çünkü dünyadaki en iyi müzelerden 2-3 tanesi bunlar. Gerçekten girdiğinizde çıkasınız gelmiyor. Böyle şimdi Londra'nın tam merkezinde dolaşa dolaşa gidiyorum. Dünyanın dört bir yanından insanları görüyorsunuz burada.
Londra'nın merkezinde Westminster Abbey'nin olduğu yere geldik. Burası 700 yıllık kraliyet ailesinin dahi mezarlarının defnedilirkenki sürecin yaşandığı yer. Kilise. Çok güzel ama. Yani şu Old Town'la Eskişehir merkezinde dolaşırken harika dokuyu korumuşlar. Bütün o yapıların görsel güzelliğine hiç oynanmamış. Sokaklar, tabelalar bak mahvolmamış. Görüyor musun? Hepsini ne güzel korumuşlar. Şimdi ben size bir Old Town yürüyüşü yaptırıyorum şu anda. Buradan birçok yere zaten yürüyerek gidebiliyorsunuz. Bu bir de bina niye önemli biliyor musunuz? En son hatlar değişeceği zaman, yani taç değişimi olacağı zaman burada yapılıyor içeride ve böyle küçük gibi görünebilir, gezmesi saatler sürüyor. 3000'e yakın önemli insanın mezarı var ve aynı zamanda 20'ye yakın kral ve kraliçenin mezarı bu kilisenin içerisinde. Londra'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında gelir. Ben daha önceden girdiğim için içine girmeyeceğim. Bu gezimde dediğim gibi ben de biraz tatil yaparak geziyorum, keyfi geziyorum. Onu da göreyim, bunu da göreyim deyip size böyle şehri tanıtarak bir nevi gezi rehberi yaratmaya çalışıyorum. Ve huzurlarınızda dünyanın en ünlü saat kulesi Big Ben. Arkamda gördüğünüz yer parlamento binası. Neden sizi ilk başta Kraliyet Sarayı'na, sonra da parlamento binasının olduğu yere getirdim biliyor musunuz? Çünkü bu ülke parlamenter monarşiyle yönetiliyor. Yani bir tarafta halkın seçtiği yöneticiler, bir tane de lordlar var. Şu binanın olduğu yerde, yani sol tarafta halkın seçtiği meclis gibi düşünün. Bildiğiniz halkın temsilcileri. Şu tarafta da lordlar var, 500'e yakın yaklaşık olarak. Bunlar da ülkenin kraliyet bağları olan dükler, kontlar vesairelerin olduğu yer. İşte bu ülkenin bu dengesi çok farklı çünkü tarihte sadece bir kere kral parlamenter sistemi bozmaya çalışmış. O da 1. Charles'mış ve adamın kafasını kesmişler. Günümüzde de hala ki daha geçen ay İngiltere'de seçim oldu ve İşçi Partisi kazandı. Önceki sağ taraf partisi kaybetti. Ve onlar şimdi yeniden ülkenin düzenini burada kurmaya devam ediyorlar. Ama isterlerse şu sağ taraftaki kulenin de bakın görüyorsunuz. Böyle saat kulesi falan olmayan kesim, yani lordların olduğu kesim. Lordların olduğu o bölümde isterse parlamentodan bir şikayetleri varsa gidip lordlar krala şikayet edebiliyorlar parlamentoyu. Ama bu ne yapıyor? Reddetme ya da onaylama değil de geri gönderme hakkı oluyor. Yani aslında söz hala halkta ama yönetimsel olarak bir şekilde kraliyet ailesine dahil oluyor. Bunu bilmezseniz Birleşik Krallık gezisi yapamazsınız. Bunu bilmezseniz de güneş batmayan ülke İngiltere'yi, Birleşik Krallığı anlayamazsınız. O yüzden işte önce size Kraliyet Sarayı'ndan, sonra da parlamenter sistemin olduğu Buckingham Sarayı'ndan videoyu başlatmak istedim. O yüzden videoyu işte Westminster Hall'e bağlamak istedim. Çünkü Big Ben çok önemli bir görsel detay ve ülkenin yaklaşık 200 yıldır şu bina aslında tamamen yanıyor ve yeniden yapılıyor. Yani ülke 1066'da kuruluyor ama 200 yıl önce tamamen komple kül oluyor. Ama şu da Londra'nın, aslında sadece Londra'nın değil, İngiltere'nin de dünyaca ünlü en önemli kulesi. Big Ben denmesinin de iki sebebi var. Onu daha sonra anlatayım, dur. Bir soluklanayım, bir su içeyim. Big Ben, Büyük Ben denmesinin iki sebebi var. Bir tanesi, burayı yaptıran iri yarı bir adam varmış, Ben diye, o olduğu söyleniyor. O yüzden Büyük Ben demişler. İkincisi de çok güçlü bunların bir güreşçisi vermiş, Ben diye. O kadar güçlüymüş ki bu da çanının işte 13 ton muydu, 130 ton muydu neydi ağırlığı. Vurduğunda ses getirdiği için o güreşçiden dolayı Big Ben demişler. Bu gereksiz bilgiyi belki hani kim 5 milyon ister de falan çıkarsa kullanmak isterseniz diye size satıyorum. Ama meşhur İngiltere'deki işte 2 katlı kırmızı arabalar. Hava şansımıza böyle. Biraz güneşli olsa güzel olacaktı. Londra'ya gelirseniz şu hop on hop off 2 katlı otobüslerle de birçok bu Old Town, Eskişehir merkezini, Thames Nehri'nin etrafını gezerek böyle köprülerin üstünden altından dolaşabilirsiniz. Oldukça keyifli oluyor. Bunun birçok böyle durakları var. Durak durak gezip isterseniz iniyorsunuz. Oradaki gezilecek yer neresiyse görüp sonra yeniden otobüse binip Londra'ya gezmeye devam ediyorsunuz. Şu harika değil mi ya? İnsanlar ülkenin en ünlü yerinde bisikletle, en kalabalık metropolünde bisikletle ulaşımlarını sağlıyorlar. Şurada görüyorsunuz 130 metreye kadar giden meşhur dünyanın en büyük dönme dolaplarından London Eye. Ben ona da çıkmıştım zamanında. Ama biletinizi falan çok önceden almanız lazım. Çünkü yer bulamıyorsunuz. Bir de burada çok ünlü müzikaller var.
Ben Mamma Mia'ya falan gitmiştim. Piccadilly bölgesinde olması lazım. Onu belki bir sonraki bölümde gösteririm. Gittiğinizde last minute ticket'lar var. Onlara mesela 40 pound, 50 poundsa 20 pound'a falan alabiliyorsun. Bunları niye söylüyorum? Hepsini zaten blogda yazdım, web sitemde. Londra gezi rehberi, gezilecek yerler, nerede kalınır, ne öneririm, açıklamaya bakın. Ben size bu bölümü Hindistan'da ya da Nepal'de gidip keşmekeş yerler çekmek için değil, daha çok gezi rehberi şeklinde aktarmak için yapıyorum. Kendim de bir nevi aslında bir turist gibi geziyorum. Çok da böyle deneyim odaklı gelmedim böyle büyük bir metropole. Birazcık gezerek, yiyip içerek, tatil yaparak dolaşmak istedim. Çünkü Asya'da çok yorulmuştum, takdir edersiniz. Bu Avrupa gezisindeki amacım kendimde birazcık böyle sakinleşmek, durmak, dengelemek. Böyle Thames Nehri'nin başından sonuna giden tekneler de var. Bakın şuradan kalkıyor. Bunlara parasını da kredi kartınızı da ödeyebiliyorsunuz. En baştan en sona kadar size şöyle bir Londra nehir turu yaptırıyorlar. Aklınızda bulunsun. Belki gelirseniz güzel bir havada yapmak istersiniz. Şimdi bakın, insanlar çocuklarıyla böyle nehrin kenarına gezerken ben bir önlem aldım. Niye aldım bu önlemi? Avrupa'da özellikle turistik yerlerde kapkaç çok fazladır. Barcelona, İtalya'nın birçok şehrinde çok duyarsınız. Ama Londra'da da özellikle yaz aylarında, sonbahar başlarında turizm artarken sırf yan kesicilik yapmak için buralara gelenler var. O yüzden bir gün İngiltere'ye gelirseniz çantanıza önünüze alın ve böyle en azından eşeğe tabiri caizse sağlam kazağa bağlarsınız. Benden söylemesi. Özellikle pasaport giderse yapacağınız tek şey buradaki konsolosluğumuza gitmek. Genelde direkt uçuşunuz olursa da bunu niye önlem olarak anlatıyorum size? Her yerde geçerli bu. Konsolosluklarımız varsa aynı gün ya da aynı hafta içerisinde size seyahat edebilir belgesi veriyor pasaport yerine. Onunla direkt Türkiye'ye uçuş varsa binip gidebilirsiniz. Aktarma olursa ne yazık ki pasaport çıkana kadar beklemek zorundasınız. Bunu da 102 ülkenin özeti bir bilgi olarak söyleyeyim dedim. Bayağıdır böyle bir tecrübemi anlatmamıştım çünkü başıma geldi. Ülkenin yönetim merkezine geldik. Şurayı görüyorsunuz. Başbakanlık konutu burası. Şurası Dışişleri Bakanlığı. Burası da kabinenin olduğu yer. Burada çok ilginç bir şey var. Birçok haberde de görmüşsünüzdür. Başbakanı buradan bırakırlar. Çıkar, insanlar da gelir görürler. Çünkü burada herhangi bir güvenlik sıkıntısı yok. Ülkedeki birçok polisin silahı yok. Ve dedikleri şey de şu: suçluların silahı yoksa bizim de silahımız olmamalı diyorlar. Yani neredeyse ülkede tamamen silahsızlandırma çabasını başarmışlar. İlginç bir şey daha söyleyeyim size. Bakın şurada Birleşik Krallık bayrağını görüyorsunuz. Şurada da Ukrayna bayrağı var. Neredeyse bütün kamusal binalarda Ukrayna'yı açık desteklediklerini gösteren bayrakları kendi bayraklarının tam yanına ya da karşısına dikmişler. Londra'da ilk dikkatimi çeken ve öncekine göre geldiğime göre söylüyorum bu oldu. Her yerde Ukrayna bayrağı da görüyorsunuz. Kraliyet muhafızlarını görüyor musunuz? Hala günümüzde kraliyete bir şey olursa ilk koruyacak askerler bunlar işte ve bu binalarda yaşıyor. Atlar da bu binalarda yaşıyor. Ve o kadar önemli ki bu kraliyet ailesinin aslında ülke değeri olarak İngiltere değil sadece Birleşik Krallık'ta her yerde onların izlerini bulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi buradaki hükümetle yani parlamenter sistemle kraliyete ayrı bir dengesi var. Ama İzmir'de kraliyetin her yerde görüyorsun. Bütün bu sokaklarda kraliyet için tarihi yapıların hepsini hala koruyup krallarına ya da kraliçelerine bağlılık yemin etmiş askerleri bile böyle sokağın ortasında görebiliyorsunuz. Hani ben size az önce niye bunları çok anlatıyorum? Her şeyi bakın bağlayacağım bu gezinin içerisinde Birleşik Krallığa ve güneş batmayan ülkeye. 1. Charles hani parlamenter sistemi ortadan kaldırmaya çalışmış da kafası kesilmişti ya. İşte bunu İngilizler bir kara leke olarak görmüşler ve onu şu meydanda idam etmişler. İdam ettikten sonra da 2'yi 10 geçeymiş. Bakın arkadaşlar, şuradaki saati görüyor musunuz? 2'yi 10 geçede bir kara leke var. Siyah. Bu da İngilizler için bir kara leke. Parlamenter sistemin tehdit dahi edilmesi dedikleri tarihte not düşülen 1. Charles'ın öldürüldüğü zamanı gösteriyor. Şimdi bu bilgilerin çoğunu internette bulamazsınız. Burayı o kadar güzel bir rehberle geziyorum ki burada yaşıyor 7 yıldır. Dedim ya, tura katıldım, o beni gezdirir, kafam rahat diye. Ve sizlere bunu çok güzel bir şekilde aktarıyorum.
Size sonraki bölümlerde hangi tura gittiğimi, neler yaptım ki geçen yıllarda da zaten onlarla İspanya, Kuzey Avrupa gibi çok güzel turlara gittim. Çok memnun kaldığım için bir de Birleşik Krallık yapayım dedim. O yüzden böyle bir kenti anlayarak, dolu dolu gezerek her yerde yaptığım gibi keşfetmeyi çok daha seviyorum. Yoksa gelip size burada 3-5 tane bina gösterseydim hiçbir anlamı olmazdı. Zaten devasa gezi rehberleri de yazdık web sitesinde. Üstünde bir de bu videolar. Daha da olsun. Londra'dan minimum 2, maksimum 3 bölüm daha gelecek. O yüzden bundan sonraki bölümleri de sıralı izlerseniz bütün hem Londra hem Birleşik Krallık hakkında kapsamlı gezi videolarını izlemiş olursunuz. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı olacak. Şimdi bak buradan Piccadilly, Soho, Chinatown, Covent Garden gibi yerlere yürüyerek gidebiliyorsun. Londra'nın da tam merkezi, yani Chelsea taraflarından buraya kadar yürüdük zaten gördünüz. Ve bunların hepsi konaklamak için en güzel yerler. Ve gezmek için de ben o Piccadilly tarafları, Piccadilly miydi? Tam nasıl söyledim unuttum bile, kaç sene geçmiş. O tarafları çok seviyorum. Böyle meydanları dolaşarak oraya doğru ilerliyorum. O kadar güzel evler. Sürekli böyle fotoğraf çekebileceğim, video çekebileceğim detaylar gördüm ki bir türlü insanın bırakası gelmiyor. Şurada hatta Harry Potter'ın birkaç sahnesi bile çekilmiş. O yüzden Londra'ya gezerken fotoğraf ve video çekmeyi seviyorsanız harika ayrıntılar var. İnsan biraz yavaş kalıyor. Acıktım. Artık bir şeyler yemek istiyorum. Gezmekten yemeği unuttuk. Yer Gök Müze. Yine bu müzeye de giriş ücretsiz. National Gallery diye geçiyor arkadaşlar şurası. Yani dünyadaki en büyük sanat müzelerinden bir tanesi. Devasa bir koleksiyon var içeride. Gezmek isterseniz bir gün yetmeyebilir yani. O kadar büyük. Ve burada da yine çok güzel gençlerin böyle takılacağı devasa bir meydanı yine korumuşlar. Yani 8 milyon kişi yaşıyor ama özellikle trafikte hiç kalabalık görmedim şu ana kadar. Buralar çok güzelmiş ya. Gerçekten hiç... Nasıl metropol abi bu? Çok beğendim. Yani o kadar yer gezip gördükten sonra değerini daha iyi anlıyor insan. Detaylar şahane. Binaları çok iyi korumuşlar. Her yerde sanat var. Ve isterseniz bütün müzelere ücretsiz girip devasa parkların keyfini de çıkarabiliyorsunuz. Şahane. Londra'da da yaşasan işte evsizler. Dünyanın en büyük metropollerinde, en zengin diye düşünülen ülkelerde de devam ediyor ne yazık ki. Her yerdeki gibi. Yüzlerin farklılığını görüyorsunuz değil mi? Bütün dünyanın ülkelerinden insan var gerçekten. Yani görmediğim ırk kalmadı daha bir günde bile. Londra'nın kalbine geldim. Piccadilly burası, size söylemiştim ya. Burada sokak sanatçıları, karikatürünüzü yaptırabileceğiniz bir sürü sanatçı, aklınıza gelebilecek envai çeşit restoran, bar, kafe, her şeyin döndüğü, özellikle uygun tiyatro biletlerinin satıldığı yer olarak düşünebilirsiniz. Benim Londra'da en çok beğendiğim, en renkli yer burası. Hemen bunun zaten yan tarafı da Chinatown, bak kapısını görüyorsunuz. Buradan da Çin mahallesine gidebiliyorsun. Böyle rengarenk bir Londra görmek için en güzel durak. Bu black taksiler, siyah taksiler, Londra'nın sembol taksileri ve bizdeki gibi şey değiller, bildiğimiz araba markaları değiller. Bir marka var, London Electrical Vehicles diye geçiyor, ELV markanın ismi ve artık onun elektrikli kısımlarını da Çinliler yapıyormuş. Bak ona kadar öğrendik. Sinan abi sağ olsun bildiği her şeyi aktardığı için rahat bir şekilde size böyle dolu dolu gördüğüm her şeyi aktarabiliyorum. Çok hızlandırılmış ama bilgi dolu, tecrübe dolu bir gezinti oluyor bugün. Şimdi ben buraları çok seviyorum dedim size ama öncelikle bir yemek yiyelim. Sinan abi şurayı bayağı övdü, Happy'yi. Hem dedi uygundur hem de güzeldir. Ben daha önce hiç deneyimlemedim. Ona güvendim, bakalım girelim içeriye nasılmış. Artık saatler sonra yemek yemek istiyorum. Ya burada sıra var galiba her yerde olduğu gibi. Londra'nın en iyi restoranlarından seçilmiş. Baksana bayağı da şık bir yermiş burası. Oturup yiyelim yemeğimizi. Thank you mate. Dünya turundan döndüğümde beni en çok Türkiye'deki fiyatlar ve turizmin boşluğu şaşırtmıştı. Ve inanamadım yani, bir yemek yiyorsun 1000 lira falan veriyorsun. 30 euro, yaklaşık 25 pound falan, herkes bundan isyan ediyordu. Peki İngiltere'de nasılmış fiyatlar, görmek ister misiniz? Hem de Londra'da. Şu kadar el yapımı
Patates kızartması 5.99. Bak abi göstereyim. Deniz mahsullerine bak. Karidesler, kalamarlar 15 sadece. Gerçekten şaka gibi. Yani ki Londra'nın pahalı bir semtindeyim. Makarnalar 16 pound. Şöyle kocaman tabakta etler var. Steak 20 pound. Şunlar 21 pound. Yani yorumu siz yapın. Bir steak yeseniz Türkiye'de kaç para öderdiniz? Ben gayet iyi biliyorum. Bana Londra şartlarında bile çok uygun geldi. Yorum sizin. Şimdi çok güzel bir Arjantin usulü steakhouse söyledim. Ama İngilizlerin bir yemek kültürü yok yani. Fish and chips yiyeceğiz ama onun da kralı Edinburgh'da. Aslında İskoçya'da çok güzel birkaç yer varmış. Orada yemeye karar verdik. Şimdi buraya geldiğinde çok da fish and chips yemek istemedim. Yağlı yağlı. İsterdim mi size az önce? Bir de buranın kahve menüsüne bakın abi. Yani 2,5-3 pound'a kahve içebiliyorsun. Biralara bakıyorum. Draft bira 3.99 falan. Yani yorumu siz yapın. İngiltere'de fiyatlar böyle. Şaka gibi. Bir de en güzel yanı Birleşik Krallığın neredeyse bütün ülkelerinde temiz su içebiliyorsunuz. Buna tap water diyorlar, böyle bildiğiniz çeşme suyu. Ben hatta tadına bakayım gelmişken. Yani suya para vermemek için beleşe her yerden su alabilirsiniz. Bütün restoranları yani bir şey almasanız bile su ikram ederlermiş. Gayet güzel. Yemeğimi bekliyorum. Ondan sonra sizi burada Covent Garden bölgesi var. Oraya götüreceğim. Biraz Çin mahallesi yaparız. Buraları gezmeyi çok seviyorum. Sizin de seveceğinize eminim. Çok güzel et ve patates söyledim. Et geldi. Arjantin usulü yapmışlar. Öyle dediler. Şöyle orta pişmiş bir et söyledim. Bakın tadına da. Çok iyi. Anneli değmiş gibi patates var. Çok böyle ince ince doğramışlar. Çok farklı. Bu yemek de bitmez. Verdiğim para helal hoş olsun. Vallahi yedim, karnım doydu. 30 pound'a yakın bir para ödedim vergilerle beraber eklenince ama çok daha iyi restoranlar var. Yani bu arada dayanamadığım ve gözümün önüne denk geldiği için yemiştim. Ben açıklamaya Londra'da ne yenir yazılarımı da koyacağım. Siz geldiğinizde yaya gezerseniz oradan bakarsınız. Şimdi böyle bir pazar günü sokaklara dolaşarak gidiyorum. Şu onların bayağı ünlü TWGT yazıyor ya, çay markası. Oldukça kallabidir fiyat olarak. Hadi gelin göstereyim hatta. Bak şurada Lego var, M&M var. Bütün mağazalar turistik noktada olduğumuz için buraya kurulmuş. Füzyon çayı, İngiliz çayı var ya, o İngiliz tea. Onların en büyük markası işte. Şuraya bak, bir paketini 34 pound'a satıyor. Şuradakiler 82 pound. O kadar pahalı yani, düşünün. Sizin muhtemelen bir yıllık çay masrafınız budur. Şu kadarcık bir kutu. Çok iyi pazarlıyorlar böyle şeyleri. Ben bu çayı birkaç kere yurt dışındayken içtim. Güzel, kötü diyemem. Bizim damak tadımıza yakın gibi ama biraz daha aromatik. Lakin pazarlama anlamında özellikle Araplar, Hintliler, Doğu Asya ülkeleri, Uzak Doğu ülkeleri bu markayı çok seviyorlar. Bir Lego mağazası görüyorsunuz. Şu arkadaş da sokak sanatçısı. Lego mağazasının önündeki sıraya bakar mısınız? Bak. Yolun sonuna kadar gidiyor. Bir tane de şurada M&M için var. O da şöyle yukarıya doğru gidiyor. Her yerde burada sıra bu görüyorsunuz. Kolay kolay sıra beklemediğiniz birçok şey yoktur. Ama şansıma benim yemeğim hızlı gelmişti. Burası da onların İstiklal Caddesi gibi ama daha sakini, daha düzenlisi diyebilirim. Burada bir dünya böyle tiyatrolar da var aynı zamanda. Şurada ben birkaç tanesine gitmiştim zamanında. Böyle alıyorsunuz. Artık kaç bininci sahnesi olmasına rağmen geleneksel böyle binlerce kez sahnesi yapılmış tiyatroları gelip Londra'da yerinde izleyebiliyorsun. Dediğim gibi böyle erken alırsanız ya da son dakika olarak alırsanız da 20-30 pound'a bir müzikal izleyebilirsiniz. Yani böyle köpekleriyle yaşayan birçok evsiz de görüyoruz. Çok başka kafaları yaşayan insanlar da var sokaklarda. Ben size çekmiyorum. Sonuçta bu ülkelerin birçoğunda bana dokunmadığın müddetçe ne yaparsan yap felsefesi var. Özellikle İngiltere'de, Kanada'da, Amerika'da bunu çok yaygın bir şekilde görebiliyorsun. Şimdi efendim böyle güzel binaları göre göre Covent Garden'a doğru yürüyorum. Çok şey değil mi, böyle minimal her şey. Abartı değil mesela. O Asya'daki o çok ihtişamlı zenginliği mesela Seul'deki Gangnam bölgesinde ya da Tokyo'nun o sizi gezdirdiğim yerlerindeki bölgelerde görmüyorsun. Daha böyle sıradan, daha standart böyle tuğladan evlerin olduğu, gayet tasarım dükkanların olduğu
bir mahalleler zinciri aslında burası. Şu Pret yazan yeri görüyor musunuz? Bunlar Pret and Manger diye geçiyor. Ülkenin en büyük sandviç kafe zincirlerinden bir tanesi. Neredeyse her sokakta görebilirsiniz. Fiyatları o kadar uygundur ki size onu bu bölümde göstermeyeceğim. Birazcık canınız çeksin. Sonraki bölümde anlatacağım. Bunu niye söylüyorum? Kendi yiyerek göstermek istiyorum. Sadece fiyat göstermek istemiyorum. Deneyimleyerek aktarayım. Gerçekten çok sevdiğim, İngiltere'de benim en çok beğendiğim zincirlerden bir tanesi ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yok. Güzel bir dükkanın önünden geçerken sizlere de bu bilgiyi vermek istedim. Yürümeye devam. Ya German döner kebap diye döner satılan bir yeri ilk defa görüyorum hayatımda. Bu Almanlardan döneri biz pazarlamadık mı? İlk defa German olarak bir ismini gördüm diyebilirim. Daha önce hiç görmemiştim. Sıradaki durağımıza doğru gidelim şu güzel binaların içinden. Covent Garden bölgesine geldim. Şurada Apple Market var. Bildiğiniz kafeler, dükkanlar falan var. Etrafta burada restoranlar var ama en çok benim Avrupa'da sevdiğim böyle buldukları her meydanda insanlar toplaşıp sokak sanatlarını icra ediyorlar. Bakın. Meydanın hemen olduğu yerde işte Apple Market var. Burada insanlar küçük küçük tezgahlarını kuruyorlar. Hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Kafanızı dağıtabiliyorsunuz. Kafeler var. Burası da tarihi marketlerden, Londra'daki ünlü noktalardan bir tanesi olarak biliniyor. Geldiğinizde böyle dolaşabilirsiniz. Ama benim en çok gıpta ettiğim, az önce meydanda insanlar toplanmışlar. Dünyanın dört bir yanında izleyenler var ve sokak sanatları her yerde burada icra ediliyor. Kimse engellemiyor. Herkes aşkla, şevkle yapıyor. Alkışlayarak, takdir ederek yapıyor. Darısı bu konuda bizim de başımıza diye düşünüyorum. Böyle gördüğüm ince detayları da tabii ki her zaman paylaşmaya devam edeceğim. Burası da bir yeme içme court alanı gibi düşünebilirsiniz. Şurada bir dünya dükkan var. Alıp yiyeceğinizi, içeceğinizi şu ortadaki yerde yiyebiliyorsunuz. Çok güzel yerler değil mi? Ne güzel. Bak trafiğe kapatılmış, sakin, huzurlu, gürültü patırtı yok. İnsanlar keyif alarak dolaşıyorlar. Güzel bir hafta sonu geçiriyorlar. Ve dünyanın dört bir yanından insanlar. Seviyorum böyle yerleri gezmeyi. Eskiden Avrupa'yı çok sevmiyordum. Ama dünyayı gezdikten sonra Avrupa'yı daha çok sevmeye başladım. Daha sakin, dingin ve düzenli çünkü. Kafan çok karışmıyor. Bak mesela şu Flatiron diyor ya. Buranın ben başka bir şubesi de var diye orada yemek yemiştim et zamanında. Çok güzeldi. Fiyatı da 15 pound falan. Öneririm. İşte daha yeni geldiğimiz için pek zaman bulamadım araştırmaya, beklemeye. Yoksa ben size de ne rehberler çıkardım, ne yerler önerirdim. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Burada yemek için orayı da düşünebilirsiniz. Şurada istiridyeciler var mesela sol tarafta. Orada da istiridye yiyebilirsiniz. Oyster diye geçer. Güzel olur. Buralara kadar gelmişken deneyebilirsiniz ama benim şu an canım deli gibi artık kahve çekiyor. Bir kahveyi hak ettik bugün. Daha hiç doğru düzgün kahve bile içemedim. Son yıllarda İngiltere'deki en büyük pazarlamalardan bir tanesi Harry Potter kitap serisi ve filmleri. İşte bunların dükkanlaştırılmış hallerinden birisini göstereyim size. Aklınıza gelebilecek envai çeşit hediyelik eşyalar, tişörtler, asalar, kıyafetler, ne ararsanız bu dükkanlarda satıyorlar. Hediyelik eşya olarak alabiliyorsunuz. Şöyle kupalar var mesela. Gryffindor'la diyelim bir Hufflepuff yapacaksınız. 2 tanesi 35 pound. Yani bir tane kupayı 17,5 pound'a satıyorlar. Böyle alışveriş için anısı olsun diye gelip uğrayabileceğiniz dükkanlardan birisi. İnternette bir şeyi merak edip araştırdım. Düşünün sadece 2016 yılında Harry Potter'ın İngiltere ekonomisine katkısı 4 milyar dolarmış. Belki günümüzde şu anda o 40 milyar dolar oldu. O kadar önemli reklam anlamında, satış anlamında, film anlamında ne derseniz deyin. Olmazsa olmaz her yerdeki gibi bir Çin mahallesi de görelim tabii ki. Çin mahallesinin olmadığı herhalde ülke yok diyebilirim. Her yerde bu Çinlilerin esintilerini görebileceğiniz fenerler, işte Pekin ördeği dedim ve solumda bakın var. Böyle restoranlar, bolca Çinli ve daha çok Asya mutfağının
detayları da görebileceğiniz mahalleler kurmuşlar. Bunu Los Angeles'ta da görürsün, Bangkok'ta da görürsün, Hong Kong'da da görürsün. Bunun benzeri işte Londra'da da burası. Bak yine buralarda çok canlı, hareketli, trafiğe kapalı böyle her milletten insan görebiliyorsunuz. Ama şurada bir şey dikkatimi çekti. Bayağı bir sıra oluyor, ikidir. 15 pound'a sınırsız istediğin kadar yemek yiyebiliyorsun. Karidesler, tavuklar dahil. Hiç bu kadar ucuzunu görmemiştim. Hatta take away yani oturmazsan götürürsen sadece 8 poundmuş. Vallahi o restoran çok ilginçti. 8 pound'a tabak tabak doldurup gidiyordu millet. Burada çok böyle nokta varmış. Bak şurada da var mesela. Kowloon Oriental Buffet diye. Kowloon da Hong Kong'da mıydı? Neredeydi? Bir bölgenin ismi. Böyle bir dünya Çin mutfağı ve 8 ila 15 pound'a doyur karnını. Demek ki Londra'da da arayınca uygun bütçeli şeyler bulabiliyormuşuz. Ben ilk gün günah olmaz diyerek en pahalı yerinde yedim ama dediğim gibi çok güzel alternatifler de var bu kentte. Sonuçta burası da bir metropol. Buralarda dikkatimi bir şey çekti. Her yerde kasino var. Daha önceden hiç dikkatimi çekmemişti. Niyeyse şimdi çekti. Artık dünyanın her yerinde göre göre artık farkındalığım oluştu herhalde. Kasinoyu 20 kereden falan gördükten sonra sizi çekmeye karar verdim. İngiltere'de bayağı yaygın sanırım. Bura ama tam Çin kokuyor. O Çin'in kokusu var. Bilenler bilir. Marketlerinde bile bilirsiniz. O karışık kokuyu. Buraya girdiğim andan beri peşimi bırakmadı. Bayağı kalabalık. Şöyle kocaman bir tane kahve aldım. Sadece 3.40. Yani Londra gibi bir şehirde yorumu siz yapın gari. Çok da güzel abi. Bugün o kadar yorgunum ki hiç uyumadım. Ama elimden geldikçe size en azından ilk günümü aktarmaya çalıştım. Sonraki günler daha enerji dolu ve planlı olur tabii ki. Ama yine de güzel bir şekilde Londra'nın merkezini bayağı gezdik. Bildiklerimi de aktardım. Şimdi biraz da otele geçeceğiz. Oteli falan da size göstermek istiyorum. Çünkü Londra'da otel çok büyük sıkıntı ve çok pahalı tahmin edersiniz. Bakalım nasıl bir yerde kalacağız. Gösteririm birazdan. Çok güzel bir otelde kalıyoruz Londra'da. Bakın göstereyim şöyle dostlar. Burası Ibis Otel. Burada bana ait yatağım var, odam var. Burası duşum, tuvaletim ve inanın daha çok iyi otellerde de kalacağız biliyorum. İskandinav gezisinden de hatırlıyorum çünkü. Böyle nehrin kenarındayız. Çok güzel bir akşamüstü oluyor. Bunların hepsi ikram. Çaydır, kahvedir. Şurada kapsüller var. Kahve yapabileceğiniz. Burada bana ait ütümü falan yapabileceğim, kıyafetlerimi asabileceğim bir alan var. Oldukça şık. Londra şartlarında bu kadar pahalı bir yer için bence gayet iyi. Bugünlük benden bu kadar. Artık yaklaşık olarak bir gündür neredeyse hiç uyumadığım için artık nevrim şaşmaya başladı. Cümleleri kurarken böyle zorlanıyorum uykusuzluktan. Şöyle güzelce bir dinlenip artık bir sonraki bölümde size Londra'daki gezmek istediğim diğer parçaları göstereceğim. Ve aynı zamanda güneş batmayan ülke dedikleri Birleşik Krallığın dünyadaki etkisini 1700'lü yıllardan başlayan devirlerden başlatıp 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'na kadar bahsederek günümüze getireceğim. Aynen Kore ve Japonya'da yaptığım gibi. Hem gezeceğiz hem ülkeyi hem de bu kentin güzelliklerini anlamaya çalışacağız. Şimdilik benden bu kadar. Yine bu gezime ve İngiltere'ye dair bütün bildiklerimi, hangi bölgede kalmalısınız, nereleri görmelisiniz, her şeyi web sitemin yazılarını açıklamaya koyacağım. O yazılarımı da okuyup açıklamadaki önerilerimi görürseniz Londra'ya geldiğinizde rahat edersiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.